Merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda Android'in en iyisi S25 Ultra'nın ön incelemesini yapacağız ve ilk deneyimlerimden bahsedeceğim. Bu video ön inceleme olduğu için çok uzun tutmayacağım. Özellikle en önemli artıları ve genel olarak deneyimde neler değişti, yeni olarak bize ne sunuyor onu anlatacağım. S25 Ultra'nın çok daha detaylı incelemesi kanalda olacak. Onu da kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca S25 ve S25 Plus'ın ön incelemesi de kanalda olacak. Onları da kaçırmayın ve ek olarak herhangi bir işbirliği yok. Tüm artı ve eksileriyle konuşacağız. Tasarımla başladığımda S25 Ultra'nın sızıntıları tamamen doğru çıktı. Burada kasa yapısı, ekran boyutu ve tasarım yönünde herhangi bir farklılık yok. Sızıntılarla birebir aynı. Elinize aldığınızda oldukça premium hissettiren ve S24 Ultra'daki köşeli çerçevelere nazaran tek elle kullanırken elimizi hiçbir şekilde ağrıtmıyor. Yani kullanım kolaylığı ve ergonomi yönünde bir adım daha önde diyebilirim. Arka taraftaki kamera modülü tasarımını da beğendim. Premium hissiyatını bir adım daha öne çıkarıyor ve 8.2 mm kalınlık, 218 gramlık ağırlığa sahip. Hem kalınlık hem de ağırlık tarafında S24 Ultra'ya oranla çok daha dengeli. Burada amiral gemisi en tepe cihazlar içinde baktığımda S25 Ultra gerçekten tasarım açısından kalınlık ve ağırlık kısmında da en iddialı telefonlardan diyebilirim. Arka kapak cam, çerçeveler titanyum. S25 ve S25 Plus'tan kasa kalitesi ve hissiyat yönünde bariz şekilde üstün. Açıkçası şu ana kadar çıkmış diğer Ultra serisi cihazları düşündüğümde S25 Ultra tasarım yönünde benim en beğendiğim cihaz diyebilirim. Ekran tarafında 6.9 inç dinamik AMOLED QHD Plus 120 Hz bir tazeleme burada kullanılmış. HDR10 Plus, Dolby Vision ve DCI-P3 renk uzayının %100'ünü kapsıyor. Ekran kalitesi anlamında ekranda renkler, canlılık, kontrast oranı her şey en üst limitlerde ve 3000 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Ekran deneyimi olarak S24 Ultra ile çok benzer ama bu kez çerçeveler biraz daha ince diyebilirim. Bunun dışında parlaklıkta şu ana kadarki en top noktaya gelmiş. Donanımda Android'in en güçlüsü ve burada Snapdragon 8 Elite'in Samsung'a özel daha güçlendirilmiş bir versiyonuyla karşılaşıyoruz. 12 ve 16 olarak 2 farklı RAM ve 256, 512, 1 TB olarak da 3 farklı depolama ile geliyor. Baz modelin 12 GB RAM, 256 GB depolama ile geldiğini söyleyeyim. Performans anlamında 8 Elite ile geçtiğimiz senenin 8 Gen 3'ü yani S24 Ultra'ya kıyasladığımda ortalama %40'lık bir farktan bahsediyorum. Bu şu an için oyunlarda gündelik kullanımda performans anlamında bizim hissedebileceğimiz bir fark olmasa da özellikle 2-3 yıl sonra aradaki farkı net şekilde göreceğiz. 8 Elite ile beraber S25 Ultra 5-6 yıl rahat götürebilecek bir telefon. Kamera tarafında ana kameramız 200 megapiksel f1.7 ve OIS desteğine sahip. İkinci kamera yani ultra geniş açı tamamen yenilendi. 50 megapiksellik ultra geniş açıyı görüyoruz. 10 megapiksel 3x optik zoom yapabilen telefoto ve 50 megapiksellik 100x optik 5x dijital zoom yapabilen periskop kameramız bulunuyor. Burada bence en önemli artı ana kamerayla ultra geniş açı arasında kalite farkı artık minimum düzeyde diyebilirim. Ön tarafta 12 megapiksel 4K 60 fps çekebilen bir kameramız var. Video tarafında titreşimleri engelleme, stabilizasyon konusu çok daha dengeli ve videolardaki en önemli kısımda kameralar arasında geçiş yaparken neredeyse pürüzsüz diyebilirim. Bu kameraları profesyonele yaklaştıran içerik üretimi anlamında da çok daha avantajlı bir konuma getiriyor ve yapay zeka desteğiyle önemli artılar var. Özellikle videolarda ses iyileştirme ve gece modunda da ciddi farkları görebileceğiz ve gece modunda zaten iyiydi ama bu sefer Nightography yani yeni geliştirilmiş gece modu sayesinde gerçeğe yakın ve daha iyi sonuçlar alacağız. Kamera ile ilgili tüm detayları detaylı incelemede anlatacağım. Şimdi bataryadan bahsedeyim. Bence batarya S25 Ultra'nın en geride kaldığı nokta diyebilirim. 5000 mAh batarya 45 Watt hızlı şarj desteğine sahip. Kutu içeriğinden herhangi bir adaptör çıkmayacak. Evet, S25 Ultra inceldi, hafifledi. Bu yüzden bataryanın artmamış olması normal diyebilirim. Ama en azından hızlı şarj kısmında bir geliştirme olsa çok daha iyi olurdu. Çünkü Snapdragon 8 Elite sadece çok güçlü bir işlemci değil. Buna bağlı olarak güç tüketimi de fazla olan bir işlemci. En azından batarya artmıyorsa bile hızlı şarjın biraz daha yukarıda olması çok daha mantıklı olurdu. Yazılımda da Android 15 ve One UI 7 ile gelecekken 7 yıl Android 7 yılda güvenlik güncellemelerini alacak. Arayüz deneyimi, menü akıcılığı, uygulamalar arasında geçerken çok daha efektif, iyi bir deneyim alıyoruz. One UI 7 gerçekten sağlam olmuş. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 5G ve NFC desteğini görüyoruz. Stereo hoparlörler var. Dolby Atmos desteğine sahip. Suya ve toza karşı da IP68 ile 1.5
metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Dostlar, genel anlamıyla S25 Ultra bu özelliklerle ilk deneyimiyle düşündüğümde gerçekten alınır mı derseniz, açıkçası tasarım ve kamera yönünde önemli geliştirmeler var. Ultra geniş açı ve kameranın video tarafı gerçekten geliştirilmiş. S25 Ultra'da bu batarya bence bir eksi diyebilirim. Çünkü hem ekran boyutu arttı, Snapdragon 8 Elite geldi ama batarya aynı kaldı. Burada 5000 mAh batarya bence donanıma oranla zayıf kalıyor. Tabi bunların dışında en önemli kısımda fiyat. 12 GB RAM, 256 GB depolamayla S25 Ultra 1299 euro olacak. Ülkemizde de vergiler, dolar kuru ve Samsung'un ülkemize özel fiyatlandırmasını hesaba kattığımda ben fiyatının 80.000 olacağını düşünüyorum. Fiyatlar ben videoyu yayınladıktan sonra ortaya çıkmış olacak. Şu an ben de fiyatı bilmiyorum. Videoyu yayınladıktan sonra yorumlarda tartışırız ama 80.000 TL olma ihtimali bence çok yüksek. Açıkçası 1300 euro veya 80.000 TL bu fiyatlarda S25 Ultra gibi en tepe amiral gemisini alabilmek önemli bir artı. Genel olarak dengeli ve amiral gemisi aldığınızda kesinlikle hissettiren bir telefon. Genel olarak S25 Ultra'nın tüm özellikleri ve ilk deneyimlerim bunlardı. Kamera, performans, oyun testleri hepsine derinlemesine dalacağız. O videoyu kaçırmamak ve bu tarz tarafsız incelemelerin devamı için de alt taraftan beğenip abone olmayı unutma. Destekleriniz benim için çok önemli. Peki siz S25 Ultra'yı nasıl buldunuz? Sizce bu fiyatlara alınır mı? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.